Hepinize yeniden merhaba. Bayağı heyecanlıyım çünkü yeni mitik karakterler oyuna eklenecek ve evet karakterler yani bir karakter de değil. Yeni taş, yeni mitik karakterler ve bu karakterlerin eee, bir karakter içerisinde iki farklı skill kiti var. Yani bir karakter kullanırken aslında iki karakter kullanmış oluyoruz. Bir örnek bu Siegfried the Nephilim diye bir karakter var. Burada zaten kendi hikayesi falan var. Bizi çok ilgilendirmiyor. Okumak isteyenler okuyabilir. Burada fark ettiyseniz karakter evet bu şekilde değişiyor ve tüm skill'leri değişiyor. Tüm. Yani bir karakter kullanıyorsunuz ve o karakterin toplam 10 skill'i falan var. Ve bu karakter daha demin Helades'ten izledim. İnanılmaz kuvvetli gözüküyor. Şimdi size önce ana formunu anlatmak istiyorum. Yani baya heyecanlandırdı beni. Ne yalan söyleyeyim. Ana formunda ilk A1'i bir hedefe 2 defa saldırıyor. İlk saldırısı bu karakter üzerindeki tüm debuffları karşıya aktarıyor. İkinci saldırısı ise debuff süresini uzatıyor. Yani debuff süresi uzatma ve transfer etme aynı skill içerisinde ve muhtemelen %100 oranda. Yani oranını bilmiyoruz da eğer bu kadar kuvvetli bir karakter yapıyorlarsa bunun oranını %100 yapmışlardır. Yani en azından kitaplanmadan önce %80, kitaplanarak %100 gibi bir şey olabilir. A2'si inanılmaz bir skill yani bu. Buna açıklamak dahi insanı ürkütüyor yani karşımda. Görmek asla istemem. Bu karakter bir hesapta olsun, başka hiçbir şey istemezsiniz. Öyle bir karakter. Tüm düşmanlara saldırıyorsunuz. Tüm düşmanlara saldırdıktan sonra her kritik vurduğunuz hasar sizin dönüş metrenizi %25 oranda dolduruyor. Yani karşıda eğer 4 kişi varsa vurduktan sonra muhtemelen tur alacaksınız. Eğer karşıda çok hızlı karakterler ve veyahut siz hasarı vururken %100 dönüş metreli karakterler olmazsa muhtemelen yani %80, %70 ihtimalle vurduktan sonra tur alıyorsunuz. Çünkü bu karakter bir nuker aslına bakarsanız bir atakır. Ama transform olunca değişiyor. Eğer bu karakter bir adamı öldürürse bu skill ile bir sonraki gelecek skill'in bekleme süresini sıfırlıyor. Eğer bu karakter iki adamı öldürürse bu karakterin tüm skill'lerini sıfırlıyor. Yani demektir ki bu karakterle vuruyorsunuz, iki kişiyi nukleyip öldürdünüz, tüm skill'leriniz tekrardan açıldı. Yani bu skill'i bir daha vurup bir daha %50 yani karşıda 4 kişi olduğunu düşünün. İkisini öldürdünüz. İkisi hala yaşıyor ve bununla ikisine de vurup onları da öldürebiliyorsunuz. Öldüremiyorsanız bile kritik vurduğunuz için %50 turn meter doluyor ve tekrardan tur alabiliyorsunuz. Normalden 2 katı daha hızlı. Şaka gibi. Yani anlattıkça karakteri ne derler ağzım sulanıyor ya. Bir düşmana saldırıyorsunuz. Saldırdıktan sonra kalan hasarı etrafa dağıtıyorsunuz. Yani aynı Wukong'daki gibi, Baron'daki gibi ve biliyorsunuz ki o kalan hasarı dağıtma çok fazla vuruyor ve bu da öyle olacaktır. Eğer bu skill kritik vurursa karakteri full EP yapıyor. Yani farklı bir şey. Metamorf. Bu skill aslında önemli olan skillimiz bu metamorf skillleri. Bu skiller tüm mitiklerde varmış. Altta birazdan okuyacağız onları da. Bu da diyor ki karakterin alternatif formuna geçirirsiniz. Ama bu skill pasif. Yani basmıyorsunuz buna. Tıklayarak değil pasif. Alternatif formuna geçirirsiniz. Alternatif formu ise nasıl geçiyorsunuz? Tüm karakterler siz hariç tüm karakterler öldüğü zaman yani bu karakter son hayatta kalan karakterse alternatif forma geçiyor diyor. Ve ekstra tur alıyor. Direkt. Ekstra tur almasının sebebini de birazdan anlatacağım. Yani ben de burada metamorflayacağım şimdi birazdan değiştireceğim. Skill'lerin hepsi değişiyor. Şöyle bir pasif ben hayatımda görmedim. Liorius var biliyorsunuz. Eğer bir hasar aldığını, ölümcül bir hasar aldığınız zaman
ölümsüz yapıyor sizi. Yani öldürülemezlik veriyor bir turluğuna. Şimdi bu karakter onun bir üst versiyonu. Yani onun premiumu gibi. Ben öyle adlandırdım. Premiumu gibi. Eğer bu karakter ölümcül bir hasar aldığı zaman blok damage alıyor üzerine. Okey. Bir turluk. Tamam. Yani çok doğal. Leo'da da var. Bu karakteri daha özel kılan ne Mert diye soracak olursanız o da şu. Karakter %50 can dolduruyor. Yani bir cana düştükten sonra blok damage alıp bir de %50 cana çıkıyor. Üstüne üstlük bir de full dönüş metre alıyor. Yani bu karakteri öldürmeye çalışıyorsunuz. Bu karakter ölmüyor. Üzerine dönüp tor alıyor ve sizi A2'siyle öldürüyor. Öldürdükten sonra ekstradan bir tane daha tur alıyor ve bir de bu skill atıyor falan. Yani çok farklı bir karakter. Her yerde hasar atağınızı da %35 arttırıyor. Şimdi bir senaryo düşünelim. Adamlar vurdu. Adamlar vurduktan sonra tüm takımınız öldü ve siz transform oldunuz. Hadi gelin olalım. Şekil değiştirme. Daha doğrusu herhalde öyle anlatılır. Form değiştirme aslında. Şekil değiştirici. A1. Tüm düşmanlara saldırır. Vurulan hasarın %20'si kadar tüm düşmanları iyileştirir. Peki. En iyisi sensin. Tüm düşmanlardan tüm debuffları kaldırır. Onların canının max HP'sini %30 kadar iyileştirir. Ve blok debuff verir. Aynı Phytion gibi. Bu muhtemelen 4 turn değil 3 turn bunlar bu arada haberiniz olsun. Turları azalacağına eminim yani. Bu da mesela 4 turn. Bunlara kitap geldiği zaman 4 turn'a inecek. Tüm düşmanları, tüm müttefikleri tüm düşmanlar öldüğü için bu karakter artık bir hasarcı olmasının bir önemi yok. Artık defansif bir karakter. Yani resmen Phytion oluyor ama Phytion'un üst hali. Tüm müttefikleri %50 EP, %50 Terminator'la yani dönüş metreyle kaldırır. Ve onlara blok damage koyuyor. Blok damage veriyor bir turluğuna. Oyundaki en iyi revive'lardan biri olabilir. Kardinal en iyisidir muhtemelen. Kardinal'dan sonra en iyisi bu olur. Bir de turn'ü de 4 zaten. Şaka gibi. Bu şampiyon hariç bu arada. Yani diğer 4'üne geliyor şey. Blok damage. Haberiniz olsun. Ardından bu artık dönüşmek istediğiniz zaman hani takımınızı artık dirilttiniz, onların canlarını doldurdunuz, blok debuff verdiniz ve artık ben buradaki işimi tamamladım deyip dönüşebiliyorsunuz. Hem de hangi hale? Bu hale, atak haline ve tur alıyorsunuz. Yani şayet bu karakter A2'sini atmadıysa buradan önce dönüşüp sonrasında gelip buradan A2 atıp o kadar tüm karakterleri kaldırıp onları iyileştirip onlara blok debuff verip blok damage verip hepsini verdikten sonra bir de dönüşüp hasar verebiliyor. Hani lükse bakar mısınız? Şaka gibi. Ve Python Plus dediğim şey bu aslında. Tüm gelen hasarın %20'sini engelliyor ve koşulsuz şartsız. Yani mesela Python'da koşul ne? Üzerinde 4 buff olması lazım bunu yapabilmesi için. Bunda öyle bir koşulu yok. Buff olsun olmasın engellerim diyor. Düşes'te mesela %25 engellerim diyor ama alan hasarlarını. Bunda öyle bir koşulu yok. Alan falan değil. Tüm gelen hasar. Şaka. Pasif hali aynı. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Karakter çok kuvvetli. Mythical Mythical karakterler diyor artık yeni nadirliğe sahip olan karakterler diyor. Bunların 2 tane forma erişilebilirliği var ve o formların kendi görünüşleri ve yetenekleri var diyor. Mythical karakterlerin tamam formlarına göre rolleri birbirinden farklı oluyor mesela. Daha deminki karakterde gördüğümüz üzere biri atakır bir karakterdi. Biri defansif bir karakterdi. Burada o da ondan bahsediyor. Mesela diyor yani daha demin karakter gibi o atak base bir karakterden sonra alternatif formu onun support base bir karakter oluyor biliyor diyor. Yani destek tipi bir karaktere dönüşebiliyor saldırı tipinden diyor. Onların hepsinde diyor metamorf diye
kendi skill'leri arasında değiştirilebilen, yani kendi formları arasında daha doğrusu değişebilen bir skill'leri olacak diyor. Öyle adlandırmışlar, Metamorph diye. Unik bir, eşsiz bir yetenekmiş ve bir şampiyon içerisinde 2 tane şampiyon vardı diyor. Ve fark ettiyseniz buradaki karakter de farklı. Herhalde burada da bir tank karakter ama belki dönüştüğü zaman bir support karakteri veya atak karakterine dönüşebilecek. Mitik karakterin başka özellikleri diyor. Bunlar da mevcut onlarda diyor. Nedir? Daha yüksek base statlar. Atıyorum Sifi'nin hızı 114. Umurumda değil artık Sifi. Benim hızım 120. Normalde bir HP base karakterin ortalama canı 25k, 20k, 30, 35. Mountain King gibi. Yani genel olarak atakları mesela normalde 1500, 1700'e fazla deriz. 2000 gibi. Yani normal statları da ortalamanın çok 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 üzerinde olacağını söylüyor. Metamorph skill'lerinin cooldown'ını azaltamazsın ya, bekleme süresini azaltamazsın veya arttıramazsın diyor. Normal. Burayı anlamadım. Bir daha okuyayım. Mythical Tom'lar olacakmış. Yani artık yeni bir kitabımız olacak. Ve o kitapla bu karakteri, yeteneklerini geliştirebileceğiz. Ignore Rest bonus when upgrade, yani herhalde tüm skill'lerde karşının resistini ignore edebileceğimiz bir özellik gelecek ama ne demek istediğini tam olarak kestiremedim. Oyuna gelince bu kısmı, 3. kısmı göreceğiz. Kusura bakmayın. Ve artık bu karakterler Primal Shard adı verilen, yani Primal, bilmiyorum nasıl çeviririm. Bilemedim. Primal Shard. İlkel gibi. İlkel olabilir belki. İlkel parçalarla çağrılabilecek karakterler olacaklarmış. Açıkçası beni çok heyecanlandırdı şu tipi. Çok güzel görünüyor. Ya umarım hepimiz bunlardan bir tanesine sahip oluruz. Umarım oyun gitgide daha fazla pay to win olmaz ve para veren adamla bizim aramızdaki fark gerçekten inanılmaz derecede açılmaz. Beni korkutan kısım şu anda bu. Ama genel olarak karakterin görünüşü, tipi, hareket, hal tavırları çok 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 güzel. Yetenekleri çok iyi. Diyeceğim başka bir şey yok. Umarım yani oyun gerçekten böyle tamamen pay to win üzerine ilerlemez. Zaten çok pay to win ama yani en azından kendimizce yarışabiliyoruz karşıdaki adamlarla. Ama bu karakter o işi bozabilir. Mesela Tarasa nerf diyorduk. Ama bu ne yani? Bu Taras'ın belki 2 katı falan kuvvette yani. Hasar çarpanları da tabii ki çok değerli ama hasar çarpanlarını bir kenara bırakın. Karakterin diyor ki base statları zaten çok kuvvetli diyor. Yani hasar çarpanları az olsa bile yüzdeli atak aldığımız için, mesela şöyle düşünün. 2'nin 2 katı 4 ederken bu karakter 2,5 olduğu için normal hata 2 katı bir set giydiğimiz zaman biz 5 olacağız. Yani %25 daha fazla hatamız olacak her halükarda. Aynı çarpanlara sahip olsa bile bir skill, bu karakter her halükarda ondan 125 daha fazla vuracak demek. Yani ben çok sevdim. Umarım sahip olabiliriz bunlardan birine. Kendinize çok iyi bakın. Yani böyle haberlerden sizi hızlıca haberdar etmek istiyorum. Fakat henüz daha content creator sistemine onaylanmadım. Umarım onaylanırım ve böyle haberlerden size en azından hemen haberdar edebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Rekor beğeni istiyorum bu video çünkü baya güzel. Yorum da atarsanız sevinirim. Kendi düşünceleriniz benim için çok değerli. O yüzden hepsini okuyorum. Yazın. Abone de olursanız sevinirim. Bay bay.